Açtık mı onu abi? Geldi mi? Geldi. Dur bakayım abi, ayarlamaya çalışıyorum. Geldi. Aleykümselam abi. Abi önümde öyle bir şey var ki. Önümde öyle bir şey var ki göstereceğim size, şimdi aklınız yerinden çıkacak abi. Abi aleykümselam. Aleykümselam can dostum benim. Abi bir kiliseye gittim. Kilisede bir kazı yapmışım. Akıllara zarar. Akıllara zarar abi. Şimdi sizle beraber paylaşacağız. Abi kapako yapıyoruz bak. Aynen. Aynen abi. Kapako yapıyoruz bak. Hemen gösteriyorum sana bak abi. Dur abi dur. Bak şimdi açıyorum abi. Çantanın içinde her şey abi. Bak şimdi. Bak şimdi abi. Şunları alayım bir kenara. Bir dakika. Şunu buraya alayım. Şunu buraya alayım. Şunu buraya alayım abi. Alan taramayı da şuraya koyalım abi. Abi bunların hepsini kilise alanından çıkardım. Yeni kazı yaptık orada abi. Abi yeni kazı yaptık. Heykel var, bilmem ne var. Zart zırt var şimdi, tamam mı? Abi şunlar büyük ihtimal, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da, büyük ihtimal kilisenin kapılarında kullanılan şeyler değil mi? Benim tahminime göre kilisenin kapısında kullanılıyor bunlar abi. Bak şunu şöyle koyayım abi. Şu daha hiç çıkmamış bile abi. Bak. Şu daha hiçbir şekilde çıkmamış orada. Bak bu vidalı abi. Büyük ihtimal bu kapının şeysi olabilir. Bak kapı kenarına benziyor abi. Şunu da şuraya koyalım abi. Şöyle bir şey bulduk orada. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama içerilerini temizlersek abi bunda bir işlemi var galiba. Şurada bir parça daha bulduk. Bu parça da bunun üzerindeydi abi. Bak şu. Şu şekilde. Şu bunun üzerindeydi ama buna sinyal alıyoruz. Sinyal vardı bunda. Gibi görünüyor abi. Gibi. Evet. Onun gibi bir şey görünüyor. Abi şuradakilerin içerilerinde altın şeyler var abi. Şimdi onları göstereceğim sana. Önce bunlar büyük ihtimal abi eski kilise kapılarında yapılıyor bunlar. Eski kilise kapılarında yapılıyor bunlar değil mi? Bak şunlar şöyle. Bak hala şeyleri var üzerinde. Bak şu da aynı. Yani bunlardan o kazı yaptığım yerde kaç tane çıkardım abi? Bir, iki. Şu ikisi beraber. Şundan ikisi beraber. Bu daha ilginç. Şu. Bunu da aynı yerde kazısında bulduk abi oranın. Şöyle bir heykel çıkardık oradan. Şöyle bir heykel. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz abi. Ama araştıracağız. Araştıracağız abi. Şöyle bir heykel tarzında bir şey. Aleykümselam abi, sağ olasın, yayına hoş geldin. Şöyle bir şey. Bilmiyoruz işte abi, biz de araştırıyoruz. Bakıyoruz. Nedir ne değildir diye. Abi vallahi öyle yani. Kıbleye bu bilmiyorum, eski bir tarihin şeyleri olabilir. Bak şu bir parça. Şöyle bir parça. Abi işlemeleri var. İşlemeleri var abi, işlemeleri var. İlginç ama ya. Bir o kadar da şey. Temizlenmesi lazım. Şuraları galiba bunun altın olabilir. Abi teşekkür ederim. Bak bunları şimdi teker teker size göstereceğim abi. Bunların hepsini oradan çıkardık. Bak şu komple onunla beraber. Şu. Aa kırıldı abi. Kırıldı. Abi nerede o? Daha dün koydun diyen adam nerede? Nerede abi? Çıksın meydana bakayım abi. Bana dün koydun da bugün çıkarırsın diyen vardı ya, o bir tane şapşal. Nerede Angıt abi? Çağırın onu gelsin buraya. Çağır onu abi. Çağır da şu daha dün koyulmuşa benzeyeyim abi. Kilisenin kenarından çıkarmışız onu abi. Ona da kabak olsun buradan abi.
Bak abi, içeriden çıkan bir para. Abi gitti, gitti. Gitti, gitti. Abi anlamaz anlamaz konuşur abi. Abi ben olayın harbi içindeyim yani abi. Ben kazıyorum, çıkarıyorum yani. Biz öyle dün koymuş bugün çıkarmış işlerine bakmıyoruz yani abi. Anlıyorsun abi. Sarılar, antikalar. Abi çıkarıyoruz ya. Çalışana helal olsun be abi. Atı görüyor musun abi? Öküz gibi abi. Bak öküz gibi duruyor üstünde abi. Bak şimdi bak abi şunlar burada bir tane daha olması lazım. Bak bir tane daha var burada. Bir tane daha var burada abi. Konuşur konuşur abi. Abi konuşurlar. İşi bilen de konuşur, bilmeyen de konuşur abi. Ama ürün kendini gösterir abi. Bunu normalde ben almazdım. Tamam mı? Bunu normalde ben öyle yerlerden almazdım abi. Ama dedim ki çekemeyene bunu gönderirim abi. Çekemeyene bunu göndeririz abi. Takar bir yere. Çekemeyen taksın bir yere abi. Abi şu kulp yine de eski bir şeydir abi. Anlatabilirim. Abi eğer bu yetmezse biraz daha şey var abi. Öperim seni güzel abim. Göndereyim istersen. Bak bunları buluyoruz abi. Kazıyoruz çıkarıyoruz abi. Hemen gösterelim. Abi şu bir kulpun kenarı. Kazıyacağım gene orada abi. Abi söyleyeceğim abi. Bunların fiyatlarını da söyleyeceğim. Bak şurası biraz daha şeydir. Güzeldir abi. Eyvallah sağ olasın abi. Abi bunların bazılarında bak şimdi içinde bir tane var abi. Sana ben bunu şu şekilde göstereyim abi. Sarmışlar abi bir şeye. Bak. Abi benim için bak samimiyetimden beraber söylüyorum abi. Benim için kimin ne dedi, kimin ne yaptığı, kimin ne ettiği abi. Umrumda bile olmaz abi. Ben kazırım, çıkarırım, satarım abi. Bak şimdi bunların cayır cayır alıcısı abi arıyor beni. Adam diyor ki Kubi oradan çıkacak olan bütün malzemeleri ben alırım. Bak. Abi ben açık açık söylüyorum yani. Bizde öyle gizli kapaklı iş yok yani. Abi ben keşe bakarım. Aynen öyle. Bravo legend. Bravo baba teşekkür ediyorum sana. Adamsın. Abi ben keşe bakarım abi. Çatır çatır. Paraya bakarım abi. Gerisi benim umrumda bile değil abi. Abi kazıyoruz abi. Baksana dedektörümüz her şeyimiz yanımızda abi. Kamp yapıyoruz. Çıkarıyoruz. Kazıdıklarımızı da gösteriyoruz. Abi şunun güzelliğine bir bakar mısın ya? Şunun güzelliğine bir bakar mısın abi? Bak. Evet, yıllık tahminleri alayım abi. Yıllık tahminleri alayım abi. Buğra kimdir o ya? Kimdir o senin arkadaşın benim ikizim gibi olan abi? Dünyada insanlar abi çift yaratılmıştır. Anlatabiliyor muyum güzel abim? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum abi. Abi tahminen sizce kaç yıllıktır abi? Şöyle bakalım abi. Dökmeye çalışacağız da bunun içindekileri almak için abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Abi şuraya baksana bunlar çürümüş gitmiş yani. Çürümüş gitmiş yani abi. Olur mu abi? Olur mu? O kadar olur mu? Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunların zaten hemen hemen dönemlerini, hangi dönemlere ait, hangi dönemlerden bulunmuşlar, hangi dönemleri temsil ediyorlar. Mesela burada bulduğumuz paraların içerisinde eski dönemin Roma paraları vardır. Bu paraları da çok nadir böyle. Yani çok nadir bulunan paralardır bunlar abi. Üzerlerinde bunların bazılarının sembolleri vardır. Bu semboller üzerinde yaptığımız araştırmalarda biz bunların hemen hemen ortalama fiyatlarını zaten buluyoruz. Çünkü bizim işimiz bu abi. Biz çünkü çıkan malzemelerin eski dönemlerini daha çok düşünerek, eski dönemlerini daha güzel bir şekilde anlayarak abi onları ben kendi açımdan söylüyorum abi direkt satışa sunuyorum. Benim çünkü bu şekilde yaptığım işlerin ben biliyorsunuz Almanya'da olduğum için abi ben direkt açarım abi. Ürünümü koyarım şeye. Abi ürünün zaten alıcıları deli gibi alıcı var abi. Benim işim bu abi.
Ben abi resimini gönderirim abi. Fiyatını veririm abi. Direkt gelir alırlar yani. Bak sadece şu. Bak sadece şunları. Sadece şunları. Bak burası çöptür abi. Bunları sadece bu antik dandik konuşanlara getirdim abi. Görsünler diye. Şura şu anda değerli abi. Şu anda bunun üzerinde çalışacağız mı? Çalışacağız abi. Ama şunun abi ne olduğunu çözmemiz lazım. Şimdi bunun içinde bak şu paslanmış olan yerlerin içerisinde şey de var. Altın olanlar da var. Eyvallah abi sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Yayına hoş geldin. Abi bugün kazıyacaktım uyudum. Uyudum abi orada. Bir dakika şunu şuraya bir takayım da abi. Bunu sana hem gösterirken ben de açmaya çalışayım bunu. Güzel bir şekilde göstermeye çalışayım ki sen de gör abi. Nasıl ne şekilde açarız bunu abi. Şöyle göstereyim sana abime. Şöyle daha mı iyi olur? Heh. Şuraya koyayım abi. Şimdi bunun içerisinden bunu çıkarmak da lazım da. Yapışmış abi. Yapışmış. Tamamen gitmiş gibi bir şey. Bunu bundan açmak da sıkıntı. Abi bu bunun altına gitmiş, üstüne gitmiş. Şunu zaten. Şunu zaten buradan. Ha, bu kırılmış abi. Bunu buradan alabiliriz. Bu kırık bir parça bak bu. Gitmiş. Bu parça gitmiş abi. Şunu da şuraya koyalım. Bir dakika abi. Abi pas. Pas bunu tamamen yok etmiş. Abi o kadının ayağının olduğu yer var ya orası kiliseymiş. Kilisenin olduğu bir noktaymış. Onu oradan aldık da şunu çıkarmaya çalışıyorum bir dakika. Çıkarabilirsem abi size bunu bütün olarak göstermeye çalışacağım ki eldiven de giymedim. Şunu abi şuradan çıkaralım. Çok paslanmış abi. Çok paslanmış abi. Kırılıyor. Gitmiş abi ya. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunların bak şuraları altın. Çünkü bak görüyor musun abi? Bak şuraları altın bunun. Çünkü niye bak şuraları gitmiş. Buralar oksiti tamamen almış. Şu bölgeler ama altın silinince çıkıyor abi bak. Şu şekilde göstereyim. Eyvallah abi sağ olasın teşekkür ederim. Bak şunlar mesela. Bak şunların hepsi bir değerdir abi. Şunlar tabi silinecekler, temizlenecekler. Bunlara bakacağız. Şunun içinde de var. Şurada bayağı şeyler. Hepsi birbirine yapışmış ama abi. Bunları çıkarmam lazım. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şöyle güzelce bir çalışıp çıkarayım. Siz de izlemiş olun abi. Antik dönemin defineleri nasıl çıkıyor? Ne şekilde çıkıyor? Bunlara bir su kesinlikle değdirmiyoruz. Çünkü buna değdirdiğin su bunu tamamen çürütür abi. Bunu bir şeye sarmışlar abi. Sarmışlar ama kırılıyor. Kırılıyor, kırılıyor. Evet ha. Çoğunu açtık abi. Evet, çoğunu açtık, çoğunu açtık. Ha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Evet, güzel şeyler çıkıyor. Kırmadan, zincirleri parçalamadan almaya çalışıyorum ama hafif, hafif. Aha, şurası da var ha. Abi şu parça da kırılmış. Bunda herhangi baksana abi şuna. Şöyle indireyim abi. Şimdi çıkarıp sana göstereceğim abi. Daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet, evet. Abi çok paslanmış. Yani şu var ya kırılıyor, kırılıyor resmen. Evet. Heh. Evet. Abi bezden ayırdık. Bezden ayırdık. Parça olan yerleri nereler? Şunu da bir parça şuraya koyalım. Abi paslanmış, paslanmış. Baksana şuraya. Açılmıyor ki. Neresine dokunsam kırılacakmış gibi. Ama hemen hemen açıldı. Bak çoğu açıldı. Kırmamaya çalışıyorum ki abi değer kaybolmasın.
Bakayım başka nere? Şu. Abi şuraya baksana. Bunlar hep bir parçanın şeyleri. Bunları nasıl bir araya getireceğiz ki? Bunları bir araya getirmek bir dünya sıkıntı. Ama hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Bak şunun içindekilerin çoğu altın abi. Şunlar altın. Bunlar silindi mi çıkıyor. Evet, şuralar altın. Şimdi oksit metali parçalamış. Metali parçalanmış ama altına bir şey yapmıyor. Evet, şurada açıldı. Şu da açıldı. Ha, burası biraz kırılabilir gibi geliyor bana. Şura kırılabilir. Abi kolye gibi bir şey. Bak kolye gibi bir şey. Şu parçalarla beraber gidiyor. Şunun önünde bileklikler var. Bak bunlar da yapışmış abi. Bunlar da yapışmış. Hep pas. Şuraya baksana. Abi yerin altından çıkan hazinelerin hepsi bu şekilde olur. Bu şekilde. Oksit alırlar abi. Oksit almadan parlak bir şekilde çıkan hazine yoktur. Bak şunlar. Bak bunun da içine gitmiş herhalde bir şey. Bu da pas olmuş. Abi eldiven kullanmıyorum çünkü eldivenle bunun ne kadar tutup bastırabileceğimi anlayamıyorum eldivenin içinden. Kırılma imkanı var. Abi bu tamamen gitmiş. Şuna baksana. Abi olabilir. Olabilir. İçerisinde bak şu şekilde. Bak şuralar hep şeylerin altı, kolyelerin altı. Ama bunların hepsi altındır abi. Baksana. Kazı yarın abi. Yarın aynı yerden devam edeceğiz. Bunları çıkardığımız yerden kazıya devam edeceğiz. Şöyle. Aslında fırçayı alıp fırçalan beraber şunları biraz temizleyebilirim. Şunların ne olduğunu anlayabiliriz belki. Hmm, kırılıyor abi. Şu acaba ne olarak kullanıldı? Şu çok ilginç bir şey. Değil abi ya. Baksana. Bunun çünkü yani ne olarak kullanılmış zamanında ben onu çözemedim yani. Şu taraf. Şu taraf ilginç. Yani hemen hemen çoğunu çıkardık oradan. Şu çok ilginç. Bu tamamen gitmiş ama. Abi küpe olabilir mi? Küpeye benzemiyor da biraz çok ağır. Ağır bir şey bu. Ama şu anda bunların içerilerinde en değerlisi şunlar. Bunlar zaten hemen gitti abi. Bunlar hemen Kubi uçurdu yani. Kubi bunları zımbaladı. Bunlar hemen gidiyor abi. Anında roket abi. Sat sat. Buldum mu anında yok ederim abi malzemeyi. Bana para lazım abi. Ben toprağın altında beklemiş bu sene. Yıllarca durmuş çıkmış. Şunların. Dur şu fırçayı alayım abi şuradan çadırın içine gelirim dur. Azıcık temizleyelim. Aha bak abi bunu da oradan çıkardık. Bak abi. Ra 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 ra.
Abi şunun güzelliğine bakar mısın be abi? Abi acelem varsa çıkabilirsin yayını sonradan izleyebilirsin abicim benim. Teşekkür ederim. Şuna bak abi. Eyvallah Dursun abi sağ olasın. Hoş geldin abi yayına. Şöyle yine. Abi üzerini sildim mi? Pirinçtir ama. Pirinçtir abi. Boştur. Abi şunun güzel ama bak ben sana bir şey diyeyim mi abi? Bunun üzerinde bak bunun üzerinde işlemeleri var abi. Dursun abi. Dursun abi bir tane kilise yeri bulmuşum abi. Kilise yerini kazımaya bir başladık abi. Kilise yerinden çıktı kapıları. Kapının duvarlarının şeyleri abi. Bak şunları oradan çıkardık abi. Baksana ayağa kalkmaya abi. Dursun abi. Dursun abi tahmin et. Kaç şeydir? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne haber verecek olan güzel kardeşim benim. Ekran resmi verebilirim sana. İstersen daha güzel bir şekilde şikayet edebilirsin beni. Şikayet ederken de şunu söyleyebilirsin. Almanya'da bir tane Kubilay diye bir adam var abi. Öyle bir define kazıyor, öyle bir define buluyor, öyle bir define satıyor ki akıllara zarar. Şimdi sana ekran görüntüsü vereyim. Acaba neyle beraber versem sana ekran görüntüsü? Dur sana heykelle beraber vereyim abi ekran görüntüsü. Bak abi. 3, 2, 1. Aldın mı abi ekran görüntüsünü? Abi nereye varsa her yere şikayet edebilirsin beni. Abi nereye varsa her yere şikayet edebilirsin bana. 1, 2, 3. Lan seni, lan seni. Lan para yiyeyim para. Abi mahkemeye ver beni abi. Abi mahkemeye ver beni ki güzel bir şekilde karşılıklı oynayalım abi. Görüyor musun abi? En az 25.000 dolar abi. Muskadır abi. Muska abi taşıyorum. Abi canlı konum Baden-Württemberg, Tübingen. Videolarımda zaten konumlarım paylaşılıyor abi. Bende sıkıntı yok yani. Ben kaçmam, şey yapmam. Neyse devam ediyorum abi. Var mı başka bir şey? Sıkıntı yok abi. Biz kazıyoruz zaten ama Dursun abi sana bir şey göstereceğim. Akıllara zarar. Neyse onu anlatıyordum abi. Dursun abi gittik kaza alanına. Kaza alanına gittik Dursun abi. Kaza alanındayız. Abi kaza alanında kazının şeyini almaya başladık. Abi sıkıntı yok şikayet edebilirler. İnsanların en doğal hakkıdır. Problem yok abi. Sıkıntı ne? Kazı alanında kazımaya başladık abi. Kazıda en az 1,5-2 metreye yaklaştık abi. 1,5-2 metrede şöyle şeyler çıkardık abi. Heh. Abi bunlar benim tahminime göre eski kalelerde kullanılan kapıların abi bir ağır acayip. Eski kalelerde kullanılan yapılarda bunlar kapılarda kullanılıyormuş abi. Kalelerin kapılarında kullanılıyormuş. Bir tane de şunu bulduk orada abi. Bu neyse bunun üzerinde işlemeleri de var. Bak şöyle işlemeleri de var bunun üzerinde abi. Şu şekilde. Abi bunu dün kazıdım. Bunu dün kazıdım. Abi benim define macerası atmış bir Instagram adresi. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Başka kesinlikle hiçbir sosyal medya adresi kullanmıyorum. Ben bu şekilde zaten kazıyıp çıkarıyorum abi. Çıkardığımı da anında satıyorum yani. Ben de ben de ürünü bulayım. Bak ürünü bulayım. Benim acelem yok abi. Ürünü bulayım. Ürünü bulduktan sonra abi ürünü temizlerim. Ürüne bakarım. Aleykümselam abi. Ürüne bakarım. Ürün eğer para getirecekse abi anında yok ederim onu. Buhar ederim onu abi. Aynen. Ben arıyorum abi. Buluyorum. Bulduğum anında yok ediyorum abi. Zank. Para gelir gider iş biter abi.
Aynen öyle. Abi ürün anında yok olur. Bak şurası gitti abi. Şu an bekliyorum abi. Zınk diye gelip gidecek hemen. Mal zıp uçtu. Abi bunların içerisinde bir önceki kazıda bulduğumuz ürünleri de şuraya dökmek istiyorum. Onları da size göstereyim. Şöyle malzemeler bunun içinde abi. Fıh, fıh, fıh. Abi bir önceki kazıda beni arkadaşlarımın çoğu takip ediyordu. Bir önceki kazıda bizi zaten gördüler. Şurada 10 numara bir altınımız var abi. Şu şekilde göstereyim. Abi bu ürün de gitti abi. Sadece şu 5.000 euro abi. 4-5 bin dolardan başlıyor. Broştur. Altındır abi. Eski dönemlerdeki insanlar, eski dönemlerdeki insanlar kraliyet dönemlerinde. Bunu Almanya'da ben çok buluyorum bunları. Almanya'da eski kraliyet dönemleri abi 1900'lü yıllarda hala kullanılıyordu. Evet. 1900'lü yıllarda hala kullanıldığı için abi bunların çoğunu biz eski kraliyet dönemlerinde. Yani kraliyet dönemlerinde şu vardı. Ben kraliyet hazinesini de buldum abi. Çok kraliyet hazineleri buldum ben. Bunlar rozet olarak takılırdı abi. Şöyle. Yani bunlara broş diyorlar Almanya'da. Rozet olarak takılırdı bunlar. Kraliyetin ne kadar zengin olduğunu temsil ederdi bunlar. Abi bu. Yok kardeşim benim yaptığım hiçbir şey yasak değil. Ben Türkiye'de değilim. Bunu bir kere kafandan sil abi. Eğer beni takip edip de zaten bilmiyorsan, beni tanımıyorsan abi yayından çıkabilirsin. Bir tane yukarı yapabilirsin. Anlatabiliyorum. Yani bunlar çünkü bizim için çok değerli ürünler. Abi şu şekilde göstereyim. Bunları ayrı ayrı göstereceğim size. Şuradakiler zaten bulduğumuz ürünler de. Ben bu işin resmi tarafındayım. Bak abi çöpünü bile buluyorum alıyorum yani. Vay. Çöpünü bile alıyorum ben abi. Hiçbir şey bırakmıyorum abi. Kazdığım yerde. Sinyal alır çıkarım abi. Bu geçen bulduğumuz kazıdaki bir tane antik bir üründü. Bunu eski dönemde herhalde şey olarak kullanmışlar. Murat abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum abi sağ olasın. Şu tarafa doğru geldiğim zaman abi şöyle bir şey bulduk. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama içerisinde abi bir kraliyet dönemine ait galiba bir şey var. Altınla beraber yapılmış. Altınla beraber yapılmış. Şöyle bir şey abi yakınlaştırayım. Hatta bunu şuraya koyayım abi. Sana yakınlaştırarak daha güzel bir şekilde göstereyim onu abi. Nasıl abi? İçi altın. İçi altın abi. Nasıl? Vay be. Abi oksit bak. Oksit almış ürüne bak abi. Altına bak abi. Ya şimdi bunların çoğu. Bak şimdi bunların çoğu. Bazıları var. Bak şurada bir tane mesela haç bulduk abi şeyde. İsa'yı gerilmişler çarmıha abi. Hemen yanına koyuyorum abi. Hemen yanına koyuyorum. Hemen yanına koyuyorum. Abi neyle beraber buldun diye soranlar olursa abi alan tarama olarak Model 16 kullanıyorum. Makine olarak da abi GR4 kullanıyorum. Buruntek'in GR4 cihazını kullanıyorum. Şuradan bakabilirsiniz. Ekran resmi alabilirsin abi. Ekran resmi al abi. Araştır bak. Ben bunları kullanıyorum abi. Alan taramam da bu. Abi bunlar bana yetiyor abi. Ben bunlarla beraber bulamadığım yer yok. Cayır cayır buluyorum yani. Bulduğumu da gösteriyorum abi. Aha bulduğum ürünler abi. Bunları ben daha yeni bulmuşum yani. Bak sen kendi gözünden beraber gör yani. Biz kimseye kendimizi kanıtlamak zorunda değiliz abi. Ben bu işin içindeki bir usta olarak hazine ve definenin içinde bir usta olarak abi ben bulduklarımı, bulabileceklerimi, nereye nasıl şekilde gittiğimi ben zaten insanlarla beraber paylaşıyorum abi. Onun için beni takipçilerim zaten çok iyi bir şekilde bilirler, takip ederler. Biliyorlar zaten abi. Şöyle devam edelim. Abi şimdi bunların temizlemesini bak arkadaşımızın bir tanesi sordu. Bunların temizlemesini nasıl yapıyorsun abi? Şimdi bu şekildeki bazı ürünleri abi şöyle ince bir fırça kullanıyorum. Bu ayakkabı fırçası olarak da kullanılabiliyor. Yalnız fazla sert değil, fazla da yumuşak değil abi. Bunların üzerlerinde hafif çalışmalar yapıyorum abi. Suya kesinlikle değdirmiyorum abi. Bu ürünleri bulduktan sonra suyun içerisine kesinlikle ve kesinlikle abi bir damla su bile değdirmiyorum. Çünkü bunu çöp edersin sen abi. Yani milyonluk malı bir anda çöp haline getirebilirsin. Abi ufaktan temizliyorum. Böyle sizlerle beraber temizleyelim. Bak şöyle. Bak şunlar.
İlginç abi. Vallahi. Şunu da şuraya koyalım abi. Şu heykelimizi şuraya koyalım abi. Altın paralarımızı şuraya koyalım abi. Abi şimdi bunların asıl dönemleri bizim için çok önemli mesela. Bunların bazılarının bunların özel suları var. Ben mesela kullandığım özel sular var. Bunları çok döküyorum ben. Çünkü bunların temizlenmesi lazım ve bu ürünlerin hemen hemen çoğunu zaten o şekilde ben temizliyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Çünkü bazı kullandığım özel sular var. Bu özel suları da ayrı bir şekilde sizlerle beraber paylaşacağım. Şöyle bir şey daha bulmuştuk orada abi. Şu şekilde duruyordu. Bu eski Almanya'nın dönemlerinden ama fazla bir şey yok yani bunların. Bunların bir değeri yok yani. Şu değersiz olanları komple ben arkaya indiriyorum abi. Bak, değerli olanları ayırıyorum. Değersiz olanları ben direkt arka tarafa bırakıyorum. Bak mesela şu şekilde bir şeyimiz daha var. Bak bu bir kemer tokası gibi. İlginç. Ama herhangi bir şey de yok. Hmm. Yani değerli midir diye. Gibi de değil ama galiba abi ya. Abi ben resmiyim yani. Ben resmiyim burada abi. Almanya'da benim üzerime böyle hazine işlerinden beraber çok nadir insanlar uğraşıyor. Abi döneminden bir şey anlayabilsem değerini de çıkarabilirim de döneminden bir şey anlayamıyorum ki. Her şeyi gitmiş. Bu da suya yatırılacak. Bunu da şu anlık bir değersiz olarak görüyorum yani ben. Değersizdir benim gözümde şu anda. İndir. Abi ben değerli değersiz her şeyi ayırıyorum. Bak şu da benim için değerli. Çok güzel para eden ürünlerden bir tanesi. Abi para. Bu paradan zaten çoğunlukla buluyorum. Şundan. Ama gitmiş. Gitmiş abi yani. Çoğunluğu çöp olmuş. Şimdi az bir şey temizleyeyim abi. Hepsini yakından böyle tek tek size göstereceğim. Çünkü bazı ürünler var abi. Yapışmış bir şeylere sarmışlar bunları. Neye sardılar da bunu sakladılar bilmiyorum. Ama böyle çektiğim zaman tel geliyor her şey. Bunları bundan ayırmak lazım. Yani bunu suya veya herhangi bir şeye değdiremezsin. Değdirdiğin anda gitti yani. Değdirdiğin anda gitti abi bu. Yani şu anlık bizim gözümüzde tabii bu da çöp gibi. İndirelim abi. İndirelim. Şuraya koyalım. Şu vardı abi. Şunu bir silip bakacaktık. Şuna bir bakalım nedir? Abi bende özel sular var abi. Özel sular var. Onlarla beraber temizliyorum da şunun ne olduğunu ben çıkaramadım ya. Bunu ne olarak kullandılar acaba? Bunu da kilise bölgesinden çıkardım abi. Ne olabilir? Abi biliyorum çünkü eldiven neden giymedim onu da söyleyeyim abi. Şu ürünleri bunlardan ayırabilmek için abi tutuş kuvvetini ayarlayabilmem lazım. Eldivenden ayarlayamıyorum ve koparıyorum onları. O yüzden şimdilik takmadım ama eldiven teşekkür ederim yani uyardığın için. Teşekkür ederim. Çok ilginç abi. Hikmet abi doğru dedin ha. Bak şöyle diyeyim sana abi. Şunu ben söktüğüm zaman bak. Bak abi. Kıl mı, keçi kılı mı? Ne lan yapmışlar bunu abi bilmiyorum ama bir tüy. Tüyle beraber yapmışlar bunu abi. Bak. Şöyle çekiyorum abi içinden tüyler çıkıyor. Bak. Abi halka bak Dursun abi doğru dedin. Dursun abi. Şunlar kapıların şeyleri ya abi. Kapıların kenarları bunlar. Kapı halkası olabilir abi. Güzel yere değindin.
Abi yayınımı emniyete paylaşan arkadaş istersen sana ekran görüntüsü verebilirim. İstersen ekran görüntümle beraber paylaşabilirsin güzel kardeşim benim. Ben de sıkıntı ne? Al abi. Ekran görüntüsü veriyorum güzel kardeşime benim. Hayran ey. Hayran ey kurban ey. Sen benden görüntü alırsın ey. 3, 2, 1. Dur daha yakışıklı olayım. Ekran görüntüsü almışsın lo. Sen şimdi gidisen beni şikayet edisen. Öttü. Abi ben yurt dışında resmi olarak yapıyorum abi. Önümüzdeki aydan sonra galiba Ağustos, Haziran, dur bakayım. Haziran, Temmuz. Büyük ihtimal Temmuz'da herhalde Türkiye'deki arkadaşları da buradan uyarmak istiyorum abi. Bu işi yapıp da bak bu işi yapıp da elinde bulduğu bak bu işi abi sahte olarak da yapan insanlar var. Onları da buradan bak ben kimsenin ekmeğine de dokunmak istemem. Onu da buradan söylemiş olayım. Abi eğer yapay olarak video hazırlıyorsanız size söyleyeyim de kulağınıza küpe olsun abi. Beni izleyenler, takip edenler vardır. Temmuz ya da Ağustos'tan sonra çıkacak olan bir tane yasa var abi. Bu yasada Türkiye Cumhuriyeti sahte olarak yani sahte demeyeyim de kurgu olarak hazırlanan videolarda bazı insanlara şunu diyecek. Güzel kardeşim benim şu videoda paylaştığın ürünü alıp emniyete kadar gelebilir misin? Ya da biz gelip seni alacağız. O ürünün gerçek mi değil mi olduğunu anlayabilmemiz lazım. Test lazım diyecek. Saklayıp da bulduğunuz ürünleri bir yere satmayın abi. Bekletin elinizde. Çünkü devlet sana onu sorarsa gidip gösterme hakkın olur. Eğer gösteremesen abi 1,5 yıldan 3,5 yıl arasında abi ya da 5 yıla da çıkabilir. Cezai işlem uygulanabilir sana abi. Bu işlerde beni taklit edip de yapan arkadaşlara buradan tavsiyemdir abi. Kesinlikle ürünleri elinizden çıkarmayın abi. Ürün elinde dursun. Sana devlet dedi mi şu ürünü bana getir bakmam lazım. Getiremeden apı yuttun abi. Anlatabilirim. Ya da benim gibi abi resmi olarak kaydını tut. Nereye verdiğini yaz. Nereye yaptığını yaz. Faturanı al. Faturasız yapma. 3 ile 5 yıl arasında abi naneyi yersin yani. Ağzım burnum diyene kadar işini anlatana kadar abi en az 2 yıl cezaevinde kalırsın. Ben sana diyeyim. Anlatıyorum abi dinlersen anlarsın. Abi anlatıyorum. Ne diyeyim başka? Şimdi geçtik devamını abi. Dursun abi senin dediğin galiba bunlar abi müzeye de teslim edebilir. Teslim ettiğine dahil yani o ürünü hangi tarihte müzeye teslim ettiğine dair elinde kağıt varsa yırtarsın. Ama yoksa abi hapı yuttun abi. Öyle kolay mı bir şeyleri göstermek? Çıkardım, gösterdim, sattım. Abi şimdi onu oradan şey yaptık. Bu tarafa doğru aldık. Şu vardı abi. Bu da aynı şekilde galiba. Dur şunu temizleyeyim. Abi şu Stuttgart tarafındayım ben. Tübingen Esslingen. Şunu da alalım abi. Şunu şuraya koydum. Abi yarın buranın devamını kazıyacağım. Yayını takip edebilirsiniz. Buranın devamını yarın kazıyacağız. Bunları çıkarmaya çalışacağız. Değerli ürünleri, değersiz ürünleri hepsini ayırıyoruz abi. Şu an bizim için değerli ve değersiz ürünleri şu şekilde biz ayırdık. Bak şunlar var. Şunların bazılarını temizleyebilir miyiz abi? Kopar mı? Şöyle sakin şekilde güzel güzel. Abi bölge şöyle bir şey var. Bunları kazı yaptığım bölgede kazılarıma devam ediyorum zaten abi. Ben öyle bir günde 2 günde buldum hazineyi çıktım yok bende abi. Bunlar bak mesela bunlara yayın açamadım. İnternet problemi yaşadım orada. Ürün problemi yaşadım. Biraz tılsımlı bir bölge. Ya şöyle diyeyim sana abi ben oraya gittim. Bu kaza alanına gittim abi. Benim normalde internetim her zaman olan bir şeydir. Ben çünkü dünyanın uzay kısmından alıyorum interneti abi. Normal yer ya da 5G falan filan kullanmıyorum yani. Orada bayağı bir problemler yaşadık. Kayıt alabildiğim yerler var. Kayıt aldığım yerleri sizlerle beraber paylaşacağım. Video olarak paylaşırım onları abi. Bakarsınız, izlersiniz.
Ama çoğunluk gördüğünüz gibi hemen hemen küçük değişik ürünler var burada yani. Bunların hepsini sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum abi. Bak şu. Bu da gitmiş abi. Şu tarafı biraz şey gibi. Bu da ilginç. Abi. Abi özellikle şunu diyeyim. Benim takipçilerim zaten acele eden takipçiler değil abi. Şu tarafa doğru geleyim de biraz güneş vurmasın bana abi. Şu an o kadar güzel bir yerdeyim ki abi. İnanılmaz bir güzellik var. Abi uydudan kullanıyorum ben interneti. Kuruyorum böyle. Benim her sistemim var abi. Bende her şey var abi. Benim bütün her şeyim kayıtlıdır, küreklidir. Bana sorulan her şeyi ben cevaplayabilecek şekilde bir kapasiteye sahibim yani. Herhangi bir şekilde yok kaçaktır, yok bilmem nedir, kendin koydun çıkardın. Biz öyle şeylere bakmıyoruz abi. Özellikle yurt dışında ben bunlara bakmıyorum. Ha Türkiye'de bilmiyorum. Bazı arkadaşlar var böyle şey yapanlar ama ben ilgilenmiyorum yani abi. Şimdi bu kazıyı yaptığım yerde şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kazıyı yaptığım yerde bir kilise alanı burası. Bu kilise alanının olduğu bölgede kazı yaptık ve kazının neticesinde şu ürünleri biz aşağı yukarı 1-1,5 metrede bulduk. Şunları da 1-1,5 metrede bulduk. Abi şundan beraber yeraltı görüntüleme yaptım. GR4 cihazından beraber yeraltı görüntülemede tespit ettim. Sonra metal dedektörle beraber tespit ederek çıkardım. Ama yeri bana alan tarama buldurdu abi. Model 16. Onunla beraber buldum yeri. Şimdi şu ürünleri de aynı şekilde biz bunları değerli değersiz olarak ayırdık şu anda buraya. Değerliler ve değersizler diye. Şu anda şu arka taraf tamamen bir değersiz taraf abi. Bunları özellikle aldım ki sizlere gösterebilmek için. Ben çünkü çivisine kadar, çöpüne kadar abi eşeği toplayıp alırım yani. Böyle sinyal olmayacak şekilde. Bizim için şu anda değerli olanlar da şurası abi. Şurası. Bir dakika şunun içinde şeyimiz vardı bizim. Heykelimiz vardı. Ben sana bunların fiyatlarını da hemen söyleyeceğim abi. O olduğu gibi direkt canlı yayında hemen. Şu. Aynı şekilde abi. Şu. Aynı şekilde abi. Paraların zaten hemen hemen bizde bir değeri yok şu anda. Şuranın bir değeri yok. Şunların içerilerinde altın parçaları var. Şunun içerisinde altın parçaları var. Diğerleri oksitlenmiş. İşimize yaramaz. İşe yarar malzemeler. Şu içinde altın parçası olmayanları şu altınları ayırıyoruz buraya abi. İşimize yaramaz, işimize yaramaz. Şöyle bir zincir işimize yaramaz. Şöyle bir şey abi. İçi komple altındır. Şunun altını yapmışlar abi. Herhalde kraliyet döneminden kalma büyük ihtimal. Şu takı özellikle kraliyet döneminden kalma şeyler. Şunların içerisinde altın var. Şunda evet şunda da var altınlar. Bunları da ayırmak lazım bunun içerisinden tabi ama şunu komple açtıktan sonra bakmak lazım ona abi. Şunu da şuraya koyalım. Evet. Abi bulunan ürünlerin şu anda değersiz olanları buradadır. Değerli olanları buradadır abi. Şu andaki şuradaki ürünleri gördüğünüz şuradaki ürünlerin değeri abi. Sadece paraların değerleri nereden baksan iki tanesinin. 10, 20, 25, 30, 35 bin euroya yakın bir ürün var burada abi şu anda. Sadece bu birinci kazıdan bulduğumuz şeyler abi. Aşağı yukarı 30-35 bin hemen hemen kıyastır. Ama tabii biz bunların çoğunu zaten %65'ine kadar alıyoruz. Yani %65-70'ine kadar alıyoruz zaten. Hemen hemen 20-30 binden bize kalacak olan da nereden baksan bir 15 bin falandır abi. 10-15 bin kârdır. Ne yapacaksın abi? Böyle defineyi buldun mu abi ne yapacaksın? Hemen anında yok edeceksin. Buhar edeceksin abi. Ha bunu Almanya'da şimdi kaçak bir şekilde mi değil mi? Tabii arkadaşlarımızın da çoğu bizi bunları soruyorlar abi. Diyorlar ki Kubi bunların çoğunu ne şekilde paylaşıyorsun ve ne şekilde satıyorsun abi. Abi konumlarını bak şimdi sorulara ve cevaplara geleceğim abi. Sorularını sorabilirsiniz, cevaplayabilirim. Hepsini sizlerle beraber paylaşacağım şimdi. Ben zaten bu konunun içerisinde sizden beraber de. Abi ben kendi abonelerimle beraber paylaşıyorum bunları. Dışarıdan gelip bizi izleyenler de önce bizi tanısınlar. Ondan sonra da eleştirmelerini yapabilir. Her şeyi açığız abi. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü biz bu işin içindeyiz ve biz bu işin içinde yürüyoruz yani. Bu işten biz paramızı kazanıyoruz abi. Ben arıyorum, buluyorum, satıyorum yani. Benim demek istediğim şey bu. Böyle tarihlerin olduğu bölgeleri ben neye göre arıyorum abi? Ben eski dönemlerin tarihlerini soruşturarak özellikle
Şu anda teknolojinin çok gelişti. Aslında bir yandan da bir tüyo vermek istiyorum abi. Bazı arkadaşlarımızın çoğu, abi Türkiye'de izin al bak, yaşadığınız ülkenin size söylediği kanunların dışına çıkmayın abi. Bak ben bunları yayınlarımda özellikle söylüyorum abi. Abi Rize'ye geleceğim ya. Rize'ye geleceğim. Abi bulunduğunuz ülkenin kanunlarının dışına çıkmayın. Nerede yaşıyorsanız abi. Hangi ülkede yaşıyorsanız bu kanunların dışına çıkmamaya çalışın ki abi yaptığın işte problem yaşarsın. Bulduğun şeyde problem yaşarsın. Gittiğin yerde problem yaşar. Abi defin işinde kafan rahat olacak. Kafan rahat oldu mu bak bu şekilde bulursun abi. Ah, çöpünü de bulursun. Antiğini de bulursun. Değerlisini de bulursun abi çıkarırsın. Baksana şunun güzelliğine abi. Avuç kadar. Dünyanın parası abi. Abi 7-8 bin euro sadece şu. Şu. Şu sadece 7-8 bin euro abi. Ya bunlar çok değerli ürünler. Bak bunu arayıp bulmaktan ziyade en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bunu abi böyle incelemek abi. Saatlerce incelerim onu. Böyle saatlerce inine, içine, kenarına, sağına, soluna her yerine bakarım. Hele kamptaysam var ya abi. Hele kamptaysam abi zamanım çok. Abi oturuyorum ateşim yanmış, çadırım kurulmuş. Şurada şimdi birazdan cızbız yapacağım abi ete. Abi keyfime bakacağım ya. Benim işim bu abi. Ben Almanya'dayım abi. Takip edebilirsin. Kanalıma abone olabilirsin. Abi ben böyle yerlere gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum, çadır kuruyorum, kalıyorum. Bazen keyif yapıyorum. Abi doğada olmayı seviyorum ya. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Evet, evet. Onu bilmiyorum abi. Hikmet abi, onu bilmiyorum abi. Çünkü Türkiye'de ben o şekilde bir şeyler yapmıyorum abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben şimdiye kadar bu hazine kazılarında veya herhangi bir yerde yaptığım işlerde şunu özellikle söylemek isterim. Abi ne zaman kafam rahatsa çok güzel kazı yapıyorum. Bak kafam ne zaman rahatsa abi hiçbir şey kafaya takmadan böyle güzel bir şekilde gideyim, güzel bir şekilde kazı yapayım. Çadırımı kurayım abi. 10 numara çadırımın kenarına. Abi ben öyle şeyleri de çekip gösteren bir insan değilim yani. Ben sadece kazıyı gösterdim. Onun için zaten buradayım abi. Aleykümselam abi sağ olasın. Vallahi abi. %25 nedir abi? %25 çok az. Abi Koburg'a ne zaman geleceksin? Sen bana Instagram'dan bir yazsana kardeşim benim. Ben geçen gün Koburg'daydım ya. Hatta aklımda dedim ki ben bir şey unuttum ya. Ben sana yazacaktım ben orada ya. Koburg tarafındaydım. Hikmet abi ben sana bir şey diyeyim mi? Allah razı olsun abi teşekkür ederim sağ olasın. Hikmet abi Türkiye'deki abi biraz karışık bir durum ya. Abi karışık bir durum ya vallahi. Karışık bir durum ya. Magors bana Instagram'da abi o kadar çok mesaj var bende. O kadar çok şey yapan var ki unutuyorum abi ya. Unutuyorum abi unutuyorum. Vallahi öyle ya. Yapacak bir şey yok abi. Ben şimdi çadır madır burada abi. Sıkıntı yok. Ben burada şimdi keyif yapıyorum. Kendime kafama göre takılıyorum. Şimdi bugün kazı yapar mıyım? Vallahi bilmiyorum abi. Saat kaçta? 11-12 gibi işte işlerim vardı. Onları hallettim. İşlerimi hallettikten sonra abi temiz havayı aldığım zaman acayip yoruluyorum. Ben bilmiyorum niye. Temiz havayı alıyorum abi. Kazıyorum 1 saat 2 saat. Ondan sonra bir bakıyorum abi. Ben pert. Hemen yatıyorum abi. Abi Türkiye'de aynen dediğin gibi abi. Büyük oynarsan sıkıntı yok abi. Büyük oynarsan. Abi bu işlerin içinde öyle şeyler var, öyle şeyler var. Anlatsam sana. Abi kanala abone ol. Bunlar hakkında bir sohbetler açıyoruz. Videoları yapıyoruz abi. Abi dediğin cihazların hiçbirini kullanmıyorum. Onları zamanında kullandım abi. O sizin dediğiniz. Hatta çok abone de şikayet ediyor beni abi. Kimsenin de ekmeğine de müdahale etmek istemiyorum. Bir şeyler söylemek istemiyorum. Üzmek istemiyorum. Abi ne diyeyim ya? Dinle abi. Dinle ben sana anlatayım abi şeyleri. Abi bir alıştırmışım milleti. Sana yemin ediyorum millet deli gibi aray abi. Bir alıştırmışım. Almanya'da da öyle abi. Sadece ben değil ki.
Benimle bir gün takılan hemen aşıyı yiyor abi. Ondan sonra dağ bayır dolansınlar abi. Abi sağda solda 5 orada burada dolanacakların abi. Dağda bayırda dolan abi. Kan basıncın düzelir. Temiz hava alırsın. Ciğerlerin düzelir. Beynine güzel oksijen gider. Abi bunu bir hafta yap. Sana yemin ediyorum dersin ki bu hayat başka bir şey ya. Vallahi billahi abi. Bak kaçağından değil abi. Al eline bir dedektör. Al eline bir küçük bir şey abi. Ama aldığın dedektörleri de seç abi. Öyle gidip her yerden sinyal alan dedektörleri de almayın abi. İş yapacaksan profesyonel abi. Abi altın bulursan nereye götüreceksin? Önce bir akıllı olacaksın. Hemen bir şeyler yapmayacaksın. Sen abi beni takip et. Ben bunların hakkında 10 numara bilgiler veriyorum. Bu bilgilerin hepsini sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Beni takip et abi. Arada bir bakarsın zınk gibi yayında abi. Her an bir heyecan, herhangi bir sıkıntı abi. Anında her şey olabilir. Abi şimdi şöyle bir şey var ha. Bak. Şimdi hocalarla beraber define bulmaya çalışıyorlar abi. Bazı defineler vardır abi tılsımlıdır. Geçen gün ben bir tane kazıya gittim abi. Dümdüz yer abi. Bak dümdüz. Dümdüz yer abi. Kamerayı koyuyorum abi üzerine. Kazı yapacağım yere gidiyorum abi. Tak kamera düşüyor abi. Yeri geliyorum abi. Kamerayı koyuyorum abi yerine. Bakıyorum sallanıyor mu? Yok. Abi 2-3 adım ileri gidiyorum abi. Kamera tak düşüyor. Abi içime bir işkillenme geldi. Yani korkarsan zımbayı yersin abi. Bu işte korku sende olmayacak abi. Korkmayacaksın. Yani kendini ne kadar çok korkutursan onlar sana o kadar çok daha yakın olur abi. Yavaşçık yavaşçık abi. Benim yaptığım gibi toparlanıp çıkacaksın. Ya gittiğin saat yanlıştır abi. Ya bulunduğun ortam yanlıştır. Ya da sende bir problem vardır. Özellikle tılsımlı yerlerde abi. Ben kendim bunları çok çok denedim abi. Oldu. Sıkıntı bunlar abi. Kazı yaptığın yerde abi. Açık konuşuyorum. Küçüklerden büyüklerden özür diliyorum abi. Kazı yaptığın bölgede ne işleyeceksin ne sıçacaksın abi. Açık konuşuyorum abi. Ben açık konuşmayı seven bir insanım. Kazı yaptığın bölgeye cünüp bir şekilde gitmeyeceksin. Ben Hristiyan için bir şey söylemiyorum abi. Kazı yaptığın bölgenin tılsımı hangi mensuba ait? Anlatabildim mi abi ne demek istediğimi? Kazı yaptığın bölgenin koruyucuları hangi dine mensup? Bunlar çok önemli abi. Senin şu anda dünyada bildiğin mezhebin ve dünyada bildiğin din ırkının abi haricinde bir dünya şey var. Abi dünya üzerinde görmeyip de yaşadığımız ve görüp görmediğimizin o kadar çok şeyleri var ki anlatsam sana aklın durur abi. Abi dışarı şehirli. Üç harflerle beraber iletişime geçiyorsun. Abi senin bildiğin dinlerle alakası yok. Tabii. Abi Derzah Alemi diye bir yer var abi. Sen orada neler var biliyor musun? Üf, abi böyle tüyünden tutar tavana çıkarır indirir seni yere abi. Elinde pirinci tutar böyle pirinci üfleterek havada böyle dolandırır abi. Pirinç tanesini abi. Pirinç tanesini böyle okuya okuya havada yürütür yani. Ben sana söyleyeyim abi. Ne alemler var. Üf. Ben sana anlatsam abi sabaha kadar devam ederiz burada. Üf. Akıllara zarar şeyler var abi. Abi göz perdesi açık olmayan insan onu hayatta göremez. Eğer göz perdesi açık olup da onları gören insan kendileri söylüyor bunları abi. Beni diyor dünya gözünden bir insan görsün ya dili tutulur ya kalbi durur. Bak demek istediğimi iyi anla. Beni diyor dünya gözünden beraber gören bir insan ya dili tutulur ya aklı tutulur. Bak ben sana kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum bunu abi. Çoğu insanda vardır bu. Aklı gitmiştir, kafayı yemiştir, sıyırmıştır. Abi o istediği zaman sana kendini gösterir. Dayanamazsın abi. Abi bak ne diyorum sana. O kendisi söylüyor abi. Beni diyor dünya gözünden beraber bir insan görsün ya dili tutulur ya aklını kaybeder abi. Bu kadar basit abi. Göz perdesi denen bir şey vardır. Her kula da nasip değildir abi. Kalbin temiz olacak. Her kula nasip değilsin abi. Abi bulunduğun ülkenin kanunlarına uy. Abi şarjım da bitiyor. Yayını da yavaş yavaş kapatayım. Belki ilerleyen saatlerde yayın açabiliriz. Yarın abi kilise alanında kazıya başlıyoruz abi. Yarınki abi ben görmedim ama çok çarpıldım. Abi muskada taşıyorum.
Ben en az bu işin içerisinde 3-4 kere çarpıldım yani. Ben harbi kafayı sıyırıp gidecektim yani. Bu işte çok fena hale geldim ben abi. Çok sağ olsun bana bir tane insan yardım etti. Allah kanı gani rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Ben onun izinden giderim abi. Söylediklerini kulağıma küpe yapmışımdır abi. Kesinlikle kesinlikle haricinde bir şey yapmam. Görsem, duysam veya herhangi bir şey olsa abi umurumda bile olmaz abi. Çantamı şeyimi alır çıkar giderim. Bu kadar basit. Abi kullandığım malzemeler. Alan tarama model 16 kullanıyorum abi. GR4 dual sistemi kullanıyorum. Hem yeraltı görüntüleme hem metal dedektör abi. Tak çıkar. A'da bulduğum malzemeler abi. Cenab-ı Allah bunların daha güzellerini sizlere buldursun abi. Şurada para eden ürünlerin 1000 katını Cenab-ı Allah size versin abi. Siz benim hakkımda ne düşünüyorsanız Cenab-ı Allah 1000 katını size versin abi. Ben buradan Allah'a emanet ediyorum sizi. Cenab-ı Allah sohbetimizi, muhabbetimizi ve iyiliklerinizi güzel bir şekilde sizlere izam eylesin abi. Ben herkese buradan çok çok kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Abi yayınlara katılmak isteyenler kanala abone olabilir. Yarınki yayınımız arazidedir. Arazide 10 numara bir kazı yapacağız. İnşallah güzel şeyler bulup bunlar gibi sizlere göstereceğim abi. Değerlisini, değersizini, antiğini, pisliğini, çöpünü, şeyini ne varsa sizlere göstereceğim. Allah'a emanet olun abi. Geceniz güzel olsun. Yarınız gününüz olsun abi. Cenab-ı Allah işinizde gücünüzde herkese güzel şeyler, güzel gelirler nasip etsin abi. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın abi. Hoşça kalın. Abi her an gelebilirim yayına. Allah'a emanet olun.